Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda PDF kalıbı dosya düzenlemeyi anlatmıştım. Ve videonun en sonunda da kısa ve özetle PDF çıktılarının nasıl birleştireceğini anlatmıştım. Bu videoda ise daha detaylı ve anlaşılır bir şekilde sizlere elimden geldiği kadar çıktısını aldığımız PDF dosyaların nasıl birleştirildiğini göstereceğim. Öncelikle çıktılarımızı aldıktan sonra buradaki ölçüm kutusunda kalıbımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. İlk yapmamız gereken bu. Şimdi ben de sizlere ölçüm kutucuğumda kalıbımda bir sorun olup olmadığını anlamak için ölçüm kutusunda mezuram ile ölçüm yapmak istiyorum. Üzerinde 10 santim yazıyor. Kare bir kutu var arkadaşlar. İki taraftan da 10 santim ölçü verilmiş arkadaşlar. Hem aşağı hem yana doğru iki taraftan da 10 santim olarak ölçüm verilmiş. Şimdi ben bunu iki taraftan da ölçeceğim arkadaşlar. Mezuramla kutumu ölçüyorum. Evet, benim mezuramda 10 santim geldi. Şimdi bu şekilde tekrar ölçüyorum. Evet, bu şekilde de 10 santim geldi. Demek ki benim kalıbım doğru boyutlarda çıkmış. Kalıbımda bir sorun yok arkadaşlar. Sizlere bir önceki videoda bu şemadan bahsetmiştim arkadaşlar. Mutlaka bu şemayı çıkarın demiştim. Çünkü bizim için en önemli sayfalardan biri de bu. Biz kalıbımızı bu şemaya göre birleştireceğiz. Buradan yardım alarak birleştireceğiz. Bakın, anlayabilmeniz için gruplar halinde birleşicilik olan kalıpları numaralandırdım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye gruplara ayırdım. Aynı şekilde dosyalarımı da gruplara ayırıp hazırladım bu şekilde. Böyle gruplar halinde olduğunda birleştirilmesi daha basit, kolay oluyor. Tabii ki sizin tercihinize bağlı, isteğe bağlı. İsterseniz de gruplara ayırmadan da birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Benim bu şekilde daha kolayıma geliyor. Şimdi öncelikle 5'ten başlayacağız arkadaşlar. Kalıbı birleştirmeye tam tersi aşağıdan yukarı doğru başlayacağız. Sırayla kalıplarımızı birleştirerek bir bütün kalıp elde edeceğiz arkadaşlar. Öncesinde yapmamız gereken bizim kalıpların bir önceki videomda da gösterdiğim gibi makas işaretli yerleri kesmemiz gerekiyor. Ben önceden kesip hazırladım. Bir tanesini sizler için örnek bir tane bıraktım. Bakın, burada kalıbımızın hem yanında hem aşağısında makas işareti bulunuyor. Sadece bu makas işaretli yerleri kesiyoruz arkadaşlar. Bir de sadece şu yan taraflara gelen kısımları kesmiyoruz arkadaşlar. Makas işareti olsa bile şu kalıbın yan taraflarına gelen kısımları makas işareti olsa da kesmiyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek bir tane sizlere nasıl kesildiğini göstermek istiyorum. Şimdi bakın, gördüğünüz gibi iki tarafta makas işareti var, kesme işareti. Bu kalıbımın yan tarafına geldiği için ben şimdi burayı kesmiyorum arkadaşlar. Şu taraf benim kalıbımın başlangıç noktası. Yani şurası, şu başlangıç kenara gelen yer olduğu için burayı iptal ediyorum, kesmiyorum ve sadece alt kısmını kesiyorum. Çizginin tam dibinden şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Kesinlikle çizginin dışına çıkmıyoruz arkadaşlar. Çizginin tam dibinden dikkatlice kesiyoruz. Evet, bu şekilde kestik. Sizlere örnek kestiklerimden göstermek istiyorum. Bakın, makas işaretli olan her iki tarafı da bu şekilde kesiyoruz. Bu taraflar değil arkadaşlar. Bu taraflar çünkü üst üste binecek. Bakın, bu şekilde üst üste binecek. Bu şekilde yapıştırılacak. O yüzden sadece makas işaretli olan yerleri kesmeye dikkat edin arkadaşlar. Aksi takdirde makas işareti olmayan yerleri kestiğinizde
kalıbınızda bozulmalar olabilir. Şimdi artık çıktıları birleştirmeye geçebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi az önce de dediğim gibi şimdi 5 numaralı gruptan başlıyorum arkadaşlar. Toplamda burada 3 sayfa fotokopi var. Bu 3 sayfayı sırayla şimdi birbirine birleştireceğiz. Sayfamızın hem üstünde hem yan tarafında hem rakam hem harf hem de ok işaretleri bulunuyor arkadaşlar. Şimdi biz bu ok işaretleri, harf ve rakamları baz alacağız. Bunları takip edeceğiz. Bunların birbirine uyumlu olması gerekiyor. Şimdi burada bakın G5 yazıyor. Ben şimdi diğer sayfadan G5'i bulacağım. Bakın G5. Şimdi bu iki sayfayı bu şekilde birbirine birleştiriyorum. Bakın ok işaretleri birbirine bakacak bu şekilde. Kalıbımı buradan yapıştırıyorum. Kaydırmadan düzgünce. Siz istediğiniz gibi herhangi bir yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Benim yapıştırıcım olmadığı için bantlıyorum. Evet. Evet. Yapıştırdık iki sayfayı birbirine. Şimdi diğer sayfayı bulacağız. Sayfanın sol tarafında alt köşede F5 yazıyor. Bizim diğer sayfadan F5'i bulup buraya bu şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Bakın yine ok işaretleri birbirine bakacak şekilde düzgün bir şekilde kalıbı kaydırmadan kalıbı yerleştirirken mutlaka dikkat edin arkadaşlar. 1 milim dahi kayma olsa kalıpta sorun çıkar. Bu yüzden kalıplarınızı yerleştirirken yapıştırırken dikkatlice yapıştırın. Şimdi en alttaki 3 sayfamızı birleştirdik arkadaşlar. 5. gruptaki. Şimdi sıra 4. grupta bu sıradaki kalıpları birbirine birleştireceğiz. Sonrasında sıra sıra kalıplarımızı yerleştire bir bütün kalıp haline getireceğiz. Bir bütün kalıp elde edeceğiz arkadaşlar. Birinci kalıbımızdan, yani şu baştaki kalıbımızdan tekrar başlıyorum. İkinci grup kalıbımıza. Bakın burada A6 yazıyor. Yine diğer sayfadan A6'yı buluyorum arkadaşlar. Bakın. Ve yine az önce gösterdiğim gibi sayfaları bu şekilde birbirine eşleştiriyorum arkadaşlar. Sayfalarımı düzgünce eşleştirdikten sonra yapıştırıyorum. Aynı şekilde B6 yazıyor. Buradan yine B6'yı bulup yine buradan ok işaretlerini çakıştırarak kalıbımı düzgünce buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi sırasıyla sayfaları birbirine yapıştırarak dizeceğiz arkadaşlar. Masada kadrajıma sığmadığı için daha büyük alana geçtim arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. 3 sayfayı az evvel yapıştırmıştım. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde az evvel gösterdiğim gibi buradan sayfalarımı eşleştirerek C6 yazıyor. Aynı şekilde yine C6'yı buluyorum. Bu şekilde kalıbımı eşleştiriyorum arkadaşlar. D6 yazıyor. Aynı şekilde buradan D6'yı buluyorum. Yine buradan çizgileri, ok işaretleri birbirine eşleştiriyorum. Bu şekilde bakın. D6, D6. Sayfayı düzgünce yerleştirdikten sonra buradan tekrar yapıştırıyorum. Aynı şekilde diğer kalan 3 sayfayı da yapıştıracağım. Yine aynı şekilde bu yandaki harf ve rakamları baz alarak birbirine birleştireceğim sayfaları arkadaşlar.
F6. Evet, bu şekilde sayfamızı bitirmiş olduk. Sayfalarımızın tamamını yapıştırdık. Şimdi yapmamız gereken alttaki şu 3 sayfayı yapıştırmamız gerekiyor. Şu 3 sayfayla şimdi bu yapıştırdığım sayfaları ikisini bir araya getirmemiz gerekiyor. Şimdi burada yapmam gereken, az önce yandaki numara ve harfleri baz alarak bu harfleri, rakamları takip etmiştim. Şimdi ise alttakileri takip edeceğim arkadaşlar. Bakın burada 5H. Aynı şekilde alttaki 5H'yi bulmam gerekiyor. Bakın burada 5H yazıyor. Aynı şekilde diğer 4. grubumdan 5H'yi buluyorum arkadaşlar. Bakın 5H. Bunu bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Aynı şekilde yan taraftakilerin de harfleri ve rakamları birbirine eşleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde ok işaretleri birbirine bu şekilde eşleştirip yapıştırıyoruz arkadaşlar. Listemizin 4. sırasını altta şemadan göstereyim. Bu şekilde listemizin 4. ve alttan 2 numaralı sıramızı, sayfaları birleştirdim. Şimdi 3. sıraya geçtik arkadaşlar. Şimdi bu sırayı birleştireceğiz. Şimdi bu sefer az evvelki yaptığım gibi yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi benim burada dikkat etmem gereken, yine az evvel dediğim gibi bu 3 sayfayı birleştirirken alttaki numara ve harfleri baz alırız demiştim ya. Şimdi aynı şekilde burada da yine hem yan hem alttaki numaraları baz alarak bu rakamları, harfleri takip ederek birbirine, sayfaları birbirine yapıştıracağım arkadaşlar. Şimdi bakın burada sayfamızın üstünde, üst kısmında A6 yazıyor. Aynı şekilde üst sayfamızın altındaki yazıyı bularak buradan sayfamızı eşleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sayfaları birbirine yapıştırırken biraz fazlaca dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü çok çabuk kayabiliyor arkadaşlar. Sayfaları, çizgileri kaydırmadan dikkatli bir şekilde sayfaları yapıştırıyorum bu şekilde. Yine aynı şekilde bu sefer yandakini baz almam gerekiyor. Hem yan hem alt. Bakın burada A7 yazıyor. Ve bu alt sayfada da B6 yazıyor arkadaşlar. Burada aynı şekilde yine buradan A7 ve B6'yı bularak buradan sayfamı tekrar bu şekilde hem altı ve hem yanı bu şekilde eşleştiriyorum arkadaşlar. Çizgileri kaydırmadan dikkatli bir şekilde sayfaları birbirine bu şekilde yapıştırıyorum. Bantla yapıştırması biraz zor oluyor arkadaşlar. Elinizde herhangi bir yapıştırıcı varsa yapıştırıcıyla yapıştırmanızı tavsiye ederim. Evet, yine aynı şekilde yandaki harfi ve rakamı baz alarak burada B7 yazıyor. Altta ise C6 yazıyor. Aynı şekilde ben de yine diğer sayfamdan B7'yi ve C6'yı bulup eşleştiriyorum arkadaşlar bu şekilde. Kalıbımız biraz puzzle'a benziyor. Tıpkı bir puzzle'ı birleştirir gibi bütün sayfaları birbirine ekliyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan sayfanın yanında ve altındaki aynı harfleri ve rakamları
bulup birbirine eşleştirmek arkadaşlar. Buna dikkat edin. Kalıbımızın birleştirme mantığı budur. Bütün kalıplarda aynı kural geçerlidir. Evet, diğer sayfalarımı da hızlıca yerleştirip sonrasında yapıştıracağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde sayfamızın hepsini bakın yandaki ve alttaki harfleri ve rakamlara göre eşleştirip bu şekilde dizip yapıştırıyorum. En sonda görüldüğü gibi bakın kenarlarında harf ve rakam bulunmuyor. Buna dikkat edin. Evet, listemizin 3. grup sayfalarımızı da birleştirdik arkadaşlar. 3 numaralı sayfaları birbirine birleştirdik. Şimdi toplamda 2 grup sayfalarımız kaldı. Şimdi ben bu diğer 2 grup sayfaları da birleştireceğim. Buradan çünkü telefonumun kadrajı sığmıyor arkadaşlar. Kalıbım çok fazla büyük olduğu için burada kalıbın tamamını yapıştırmayı gösteremeyeceğim. Bu yüzden hem videom uzamasın hem de bana zorluk çıkmasın diye sizlere tüm kalıp halde göstereceğim. Diğer sayfaları da birleştirip videomuza tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, diğer sayfaları da yapıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde bir bütün kalıp elde ettik. Bakın kalıbımız oldukça büyük. Bu bir oversize kapşönlü sivit tişört kalıbı arkadaşlar. Şimdi kalıbı birleştirdik. Sıra geldi şimdi kalıp üzerinde bedeni seçmeden evvel kendi beden ölçülerimizle bizim kalıp üzerindeki beden ile karşılaştırma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki 38 bedeni seçeceğiz. Öncesinde 38 bedeni çıkarmadan evvel kendi vücut ölçülerimizle kalıp üzerinde karşılaştırma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Göğüs, kalça, bel, yaka, kol oyuntusu bu gibi önemli ölçülerin kalıp üzerinde kendi beden ölçülerimizle karşılaştırma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Göğüs ölçümüze bolluk payı vererek mesela bu bir oversize bol bir dökümlü bir kalıp arkadaşlar. Bu şekilde bol salaş kalıplara genellikle 8 ila 10 santim arasında bolluk payı verilir. Sizler de kendi bedeninizden almış olduğunuz ölçülere 10 santim bolluk payı vererek kalıp üzerinde karşılaştırma yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi sıra almış olduğumuz beden ölçülerimizle kalıptaki bedeni karşılaştırmaya sıra geldi arkadaşlar. İster kendi bedeninizden ölçü alın veyahut üzerinize rahat giyebildiğiniz bir kıyafetten de yardım alabilirsiniz. Bundan da ölçü alabilirsiniz. Şimdi ben bu oversize sivit tişörtü kızım için dikeceğim. Kızımın üzerine salaş rahat giydiği bir sivit tişörtünden ölçüleri aldım. Kalıbın üzerinde aynı burada dergisinde olduğu gibi bedenler belirtilmiş. En küçük bedenden 34 bedenden başlayıp 54 bedene kadar bedenler mevcut. Aynı burada dergisindeki gibi kesik kesik çizgiler ile bedenler belirtilmiş. Şimdi ben de bu kalıbın üzerinden almış olduğum 40 beden ölçüler ile burada karşılaştırma yapacağım arkadaşlar. Bakalım benim aldığım ölçüler hangi bedene denk geliyor. Ön kalıbımın yarısını yani bedenimizin 1/4'ini burada ölçeceğiz arkadaşlar. Sırasıyla göğüs, omuz, kol bunları ölçeceğiz. Şimdi benim aldığım göğüs ölçüsü 31. Buradan şimdi 31 hangi bedene denk geliyormuş bunu bulacağız. Şimdi benim aldığım sivit tişört 40 bedendi. Buradan şimdi 40 bedeni buluyorum. Bakın 40 beden burada. Şimdi buradan bedenimi ölçüyorum arkadaşlar. Benim aldığım ölçü 31'di. Burada bakın 40 bedende burada 35 geldi arkadaşlar. 40
3 beden fark varmış arkadaşlar. Benim aldığım ölçüler 34 bedene uyumlu. Demek ki ben buradan 34 bedeni seçeceğim arkadaşlar. Buradan bu kalıptan 34 bedeni çıkarıp 34 beden ile dikeceğim. Aynı şekilde şimdi yine omuzu ölçüyorum. Omuzumuz 21'miş. Buradan yine çok az bir fark var. Benim aldığım ölçüye yakın. Yarım santim arada fark var. Şimdi buradan yakayı ölçüyorum. Almış olduğum yaka ölçüsü 17. Buradan 17'yi ölçüyorum. 2 santim eksik geldi. Bu da demek oluyor ki yakamız 2 santim aşağı indirilecek. Bu sizin tercihinize bağlı arkadaşlar. İsterseniz oymadan da direkt bu kalıpta olduğu gibi bunu oymadan da bu şekilde de dikebilirsiniz. Çünkü bu yakayı küçülttüğünüz zaman kapşonda da oynama yapmak zorunda kalırsınız. Kapşon bir sefer uymayabilir. Size sorun çıkarabilir. Size tavsiyem kapşonlu tişörtlerde yakayla oynamayın. Şimdi buradaki kol evini ölçmem gerekiyor. Evet, şimdi kol evini ölçeceğim. Benim aldığım ölçü 23'tü. Bu da 20 geldi. Arada 3 santim fark var. 3 santiminde çok fazla sorun olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Zaten bu kalıp oversize çok bol bir kalıp. Fazla sorun olmayacağı için kolumuzun da ölçüsü yeterli. Bedene oturan koltuklarda muhakkak ki dar kalıplarda sorun çıkaracağı için mutlaka kalıbımızda bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Omuzda, yakada, kolda büyük veya küçük olduğunda mutlaka büyükse küçültmemiz, küçükse büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Şimdi kalçayı ölçeceğim. Kalçam 29. Buradaki ölçüm 31,5 geldi arkadaşlar. Evet, bedenimizi ölçtük. Şimdi sıra kol uzunluğunu, bilek ve bazuyu ölçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım benim aldığım ölçülerle arasındaki fark ne kadar? Bunu ölçeceğiz. Kol uzunluğumuz 47 santimmiş. Evet, kolumuz kısa arkadaşlar. 47 santim. Burada arada 4 santim eksiklik var. Burada şimdi ribanayı da hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Kalıp üstündeki ribanayı da ölçerek toplam uzunluk, kol uzunluk, boyu ne kadarmış onu hesaplamamız gerekiyor. Eğer ribana ölçüsüyle beraber aldığımız kol ölçüsü eşleşmiyorsa, eksikse kol boyumuzu buradan uzatabiliyoruz arkadaşlar. Buradan mutlaka kol boyumuzu 4 santim uzatmamız gerekiyor. Şimdi pazuyu ölçeceğim. Benim almış olduğum pazu ölçüm, yarısını almıştım. Pazumuzun yarım ölçüsü 18 olarak almışım arkadaşlar. Aldığım ölçü 19. Şimdi ölçülerimi kalıp üzerinde karşılaştırdım. Çok da fazla kalıpta sorun çıkmadı arkadaşlar. Zaten kalıbımız çok bol oversize, bol salaş bir kalıp olduğu için almış olduğum ölçülerle karşılaştırdım ve çok fazla fark çıkmadı. 1-2 santim fark çıktı. Bunlar da sorun olmayacak kadar az bir fark. Bu yüzden ben şimdi bu kalıp üzerinde 34 bedeni çizerek aynı burada dergisinde olduğu gibi kopyasını alarak kalıbımı başka bir yere aktaracağım. Ben çöp poşetine çizeceğim. Dilerseniz siz de çöp poşeti de kullanabilirsiniz veya perşeman kağıdı, milaj kağıdı da kullanabilirsiniz. Ben şimdi diğer kalıpları da belki işime yarar diye kalıbımı kesmek istemedim. Aynı burada dergisinde olduğu gibi ben şimdi buradan kalıbımın kopyasını alacağım. Sizler dilerseniz isteğe bağlı, işinize yaramazsa direkt seçmiş olduğunuz bedeni kesip kullanabilirsiniz. Ben kesmeyeceğim. Şimdi buradan 34 bedenin kopyasını çıkaracağım. Çöp poşetine kalıbımı çizeceğim arkadaşlar. Buradan 34 bedeni buluyorum.
Dikiş payı kumaşa vermemek için ben kalıbımda vermek istiyorum. Bir beden ileri kayıyorum. 36 bedenden kalıbımı çiziyorum arkadaşlar. Beni kumaşı keserken uğraştırmaması için buradan bir beden büyüğünü seçip buraya çiziyorum arkadaşlar. Kalıp üzerindeki bütün işaretleri buradan kopyasını almamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın buralarda çıt işareti var. Bu çıt işaretlerini muhakkak almamız gerekiyor. Burada düz boy ipliğimiz var. Bunu da yine almamız gerekiyor. Kalıbın üzerinde bulunan bütün çıt işaretlerimizi, düz boy iplik işaretlerimizi muhakkak ki almamız gerekiyor. Aynı burada dergisinde olduğu gibi kalıbın üzerindeki bütün işaretleri, çizgileri almamız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Aksi takdirde dikerken size zorluk çıkarabilir. Sorun yaşayabilirsiniz. Muhakkak ki çıt işaretlerini almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi kol boyumuz 4 santim eksik geldi. Buradan 4 santime işaret alıp 4 santim buradan fazlalık pay vermem gerekiyor. Evet, fazlalık payımı verdim. Şimdi en son kol evim kaldı. Kol evimi de çizdikten sonra diğer bütün kalıpların kopyasını da çıkaracağım arkadaşlar. Kolu çizdim. Aynı şekilde kapşon ve kol ribanasını da çizeceğim. Dediğim gibi kapşon üzerinde de bütün çıt işaretlerini alıyoruz. Diğer bedenlerin de kopyasını alarak kalıbımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonrasında kalıbımız dikilmeye hazır hale geliyor. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde kalıp nasıl birleştirilir, kalıp üzerinde beden nasıl bulunur, bunları elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videomda çıkarmış olduğum kalıp ile deneyeceğim arkadaşlar. Dikimini göstereceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.